Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güllü Oreo çantamızın yapımını anlatacağım. Çantamın yapımında, gül yapımını ayrı bir videoda anlatmıştım. Bunu tekrar anlatmayacağım. Şu yukarı noktaya linkini bırakacağım. Sağdaki kart olarak oraya tıkladığınızda gül yapımını bulacaksınız. Gülün tabanını da ayrı bir videoda yapmıştım. Şu daire olarak ördüğümüz kısmı. Bunun linkini de hemen buraya bırakacağım. Yani aynı şeyleri tekrar anlatarak vaktinizi almaktansa diğer videoları izleyerek adım adım ilerleyebilirsiniz. Videoların linkini açıklama kısmına da ekleyebilirim. Sap olarak spiral çanta sapı kullandım ve buradaki batik olan kağıt ipimle bir farklılık yaratmak için minik toplar yaptım. Kağıt ipim metalik kağıt ip. Diğeri de normal siyah kağıt ip. Kağıt ip olarak kullanıyorum ben. Yani yaza en çok yakışan ve hafif bir çanta olduğu için genellikle ben çok ağır çantaları taşımakta zorlanıyorum. Birçoğunuz da eminim ki öyledir. Ve bu zaten şık bir gece çantası olabilir. Gördüğünüz gibi bitmiş hali bu şekilde olacak. Zaten bunu bitirdim ama şuradaki dikme işlemini göstermek için burayı bıraktım. Ve kenarlarımızda yapmak için küçük bir parçayla anlatımımı yapacağım. Şimdi ve iki küçük parçamı bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu birleştirirken bakın buralar ön yüzü, şu gördüğünüz izlerden, burası da arkası. Şimdi bu iki motifi arkalarını birbirine yapıştıracağız. Yani her iki tarafında ön tarafı dışta gelecek. Şimdi buradan bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim. Bu arada tığ numaramı söyledim mi hatırlamadığım için tekrar gösteriyorum. 3 numara. Kağıt ipim çok ince olduğu için bazen kağıt ipler çok kalın çıkabiliyor. O zaman daha kalın tığlar kullanabilirsiniz tabii ki. Elinize göre de değişir bu. Şimdi burada şöyle ön yüzü bana bakıyor bu motifimin. Karşı taraftaki motifimin de arka tarafı bana bakacak. Herhangi bir yerden başlıyorum. Bakın buradan trabzanın tepesinden battım. Kaydırdım ve bir zincir çektim. Şu çektiğimiz zincir zaten ilmeğimiz içerisinde. Bu da kaydırdığımız ilmek. Gördüğümüz bu 1 ve 2'ye atlıyoruz. Üçüncüden başladık. 1 2 3 4 tane kaydırma ilmeği yaptık. Şimdi 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. 12 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 4 tane daha kaydırma ilmeği yapıyorum. Yani sağ tarafta 4, sol tarafta 4 tane kaydırma. 2, 3 ve 4. Bu tarafa geldik. İlk sıramı tamamladım. Her iki dairemin de düz yüzü bu şekilde görünecek. Şimdi buradaki dairemi elime alıyorum. Tersten batarak ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Çektiğim zinciri ve kaydırdığım zinciri atlıyorum. Üçüncü gördüğüm zincirden kaydırmaya başlıyorum. Bu kısımlara dikkat etmezseniz ilmeklerinizi artırabilirsiniz. O zaman da örgümüzün şekli tamamen bozulmuş olur. Şimdi 4 tane kaydırmamı yaptım. Sırada 12 tane sık iğnem var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi 4 tane kaydırma. 1, 2, 3 ve 4. Yine buradaki parçamız düz yüzü bu kendimize doğru. Sıradaki trabzanın tepesine battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim ve döndüm. 1, 2 çektiğim zincir ve kaydırdığım zincir. Üçüncü gördüğüm zincire batarak yine 4 tane kaydırma yapıyorum. Dört kaydırmamı yaptım. Sırada 12 tane sık iğnem var. 1, 2 ve 12. sık iğnemi de yapıyorum. 4 tane kaydırma ilmeğim var. 1, 2, 3 ve 4. Burada bakın şöyle ilk kurarken dikkat edin batacağınız yere, çünkü bunlar döndüğü için yanlış tarafa doğru batabilirsiniz. Burası dairemin düz tarafı. Burada da düz tarafı. Yani buradan batacağız. Son kaydırmam çıktı. Tekrar kaydırıyorum ve sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir. Gördüğüm 1 ve 2 zinciri atlıyorum. Üçüncü zincire batıyorum yine. Örerken alışırsanız sürekli saydığınız zaman yanlış yapma riski tamamen azalır. Eksik ya da fazla çıktığında bilirsiniz ki bir yerde yanlış yaptınız. O yüzden saymayı alışkanlık edinin. Ben sürekli sayarım. Burası da sık iğne yapacağız. Bakın böyle birkaç sıra kurduktan sonra zaten yanlış olma riski azalıyor.
şöyle tuttuğumuzda bakın düz örüyoruz. Her iki tarafta da düz yüz yukarıda. Bu şekilde gideceğiz. Aradaki mesafeyi uzatmak isterseniz burası 20 ilmekte. 20 zincir çekmiştik. 25 yapabilirsiniz, 30 yapabilirsiniz. Yani biraz daha geniş bir çanta istiyorsanız. Onu da kenarlara nasıl ayırabilirsiniz? 25 yaptığınız zaman 5 buraya, 5 buraya, 15 buraya. 30 yaptığınız zaman 6 buraya, 6 buraya. 12 oldu. 28'de de buraya bırakırsınız. Yani göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu parçamı tamamlayacağım ve yine beraber devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi minik çantamın kenarlarını da tamamladım. Bu kenar sayısıyla buradaki sayı aynı, fakat burada gülümüzü yaptığımız taban bakın daha büyük. O yüzden de bu minik oldu, o da küçük. Büyük oldu biraz daha. En son burada bitirdikten sonra bir sıra sık iğne yaptım. Son 1-2 sık iğneyi de beraber yapalım. Buradan da dolaştım. En son burada bitirmiştim. İpimi kırmadan düz yönü denk getirerek sık iğnemi tamamladım. İpimi böyle çektikten sonra şuradaki sık iğnenin arasından geçirdim altından tığımı. Şimdi buradaki sık iğnemizin içerisinden geçiriyorum tekrar tığımı, ama alttan yukarıya doğru. Ve ipimi buradan da çektiğim zaman görüntüye baktığınızda birleşim yerine hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde düzgün yapmış oluyoruz. Ve ipimi ben burada sabitleyerek örgünün içerisinde temizleyeceğim. Şimdi burada şuradaki ayrıntı, bunu boncuk gibi ördük. Onu da göstereceğim. Nasıl diktiğimi de göstereceğim. Ve iğnemi hazırladım. Burada bu kısmı tam ortalıyorum şöyle. Buradan da dip kısımdan ortaladım. Burası tam orta. Çift sayı olduğu için 2 tane ilmek ortayı oluşturur. Aslında onu dengeleyeceğiz. Örme boncuğumun içerisinden böyle geçiyorum. Burayı orta olarak düşünmüştük. Sağından ve solundan da tutturuyorum. Elimizden geldiğince
dikelim, sağlam olsun. Bakın burası ortaya batmıştık. Şimdi bu tarafa da batıyorum. Bu şekilde sağlamlaştıracağız. Sonrasında ben tamamlayacağım. Ve çantamız bitmiş olacak. Çantamızın en son ağız kısmına şöyle dikilebilen mıknatıslı çıtlar var. İsterseniz bundan dikebilirsiniz. Tam şu kısma. İsterseniz böyle dikmeden direkt monte edilenler var. Ama elimde siyah kalmamış benim. Siyah olarak bu var. Çıtımız. Bunu da dikerek, bakın rengi siyaha daha uygun, biraz açık gri gibi ama diğerleri kadar sırıtmayacaktır. Ya da siyah alabilirsiniz evde yoksa zaten. Bu şekilde tamamlıyoruz. Bir de şu boncukları yapıyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Çok basit zaten. Özellikle amigurumi çalışanlar basit olduğunu biliyorlardır. Dört tane zincir çektim. İlk aldığım ilmeği sıkılaştırmadım. Bakın buradan birleştireceğim için. Şimdi şu ipi çekerek sıkılaştırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Beş oldu. 6 oldu. 6 tane sık iğne yaptık. İlk sık iğnemin tepesine batarak hiç spiral şekilde döneceğiz. Zincir çekmeden devam ediyorum. Buraya bir, aynı yere 2, bir sonraki sık iğneye batıyorum. 1, aynı yere 2, yine bir sonrakine batıyorum. Aynı yere 2, yani her sık iğneye çift batıyoruz. İkişer tane yapıyoruz. 6 olan sık iğne sayımız 12'ye çıkmış oluyor. İki batmışım. Şöyle ipi de aradan geçiriyorum. İki battık yine. En son buraya da 1, 2 batıyorum. Şimdi bir sırada hiç artırma yapmadan dolaşacağız. Hatta bir değil 2 sıra. Bakın şu ipi düşünelim. Başladığımız yerin ilk sık iğne arkasında. Oradan sırayı tamamladığımızı anlayalım. 1, 2, 3,
7 böyle saymamıza gerek yok aslında. Çünkü zaten sıramızın neresi olduğunu belirlemiştik. İşaretleyici de takabilirsiniz. Şu an yanımda olmadığı için ben videoyu kesmek istemedim. Buradan bakın 1 2 şura başlangıç noktamızdı. Bir sırayı da artırma yapmadan ördük. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. On iki tane sık iğnemiz var. Bakın şuradan da takip edebiliriz. Şurada ikinci sıra buradan başlamış, bakın. Spiral olarak döndüğümüz için burası. Yani oranın hizasına geleceğiz. Bir iki tane daha örelim. Şimdi 2 2 ön lobdan alıyoruz. Eksiltiyoruz. Sıradaki iki sık iğnemin 1 2 bu şekilde aldığımız zaman da sık iğne sayımız tekrar 6'ya düşecek. Bakın şekli oluştu. Katip olduğu için biraz sert oluyor ama örmeye alıştığımız zaman çok daha kolay. Ben genellikle katiple örüyorum. Yani farklı ipler kullanıyorum ama daha çok katiple örüyorum. Çünkü yaza katipi çok yakıştırıyorum. Hafif olduğu için. 1 2 şuraya batmışım sanırım. Ben de kameradan görerek yaptığım için bazen göremeyebiliyorum. Şuradan bir kere daha yapalım, sanırım tamamladık. Burada şimdi ne yapıyoruz? Ve bakın içerisine elyaf doldurdum. Şimdi şöyle tüm ilmeklerin içerisinden aynı yönde, bakın, dıştan içe doğru batıyorum iğnemi. Bunun yerine ahşap boncuk da kullanabilirsiniz. Ya da renkli boncuk, zevkinize göre. Bakın çekerek büzdürdüğümüz zaman örme boncuğumuz hazır. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Emeğimin karşılığını bulabilmek için desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.